Merhaba arkadaşlar. Bu videoda evdeyken izleyebileceğiniz 5 film önerisinde bulunacağım. Bunlardan ilki Eames, mimar ve ressam. Bu Amerika'nın en etkili tasarımcıları olarak kabul edilen karı koca ekibin yaratıcılığını tanıtan samimi bir film. Charles Eames mimarlık fakültesinden hiç mezun olmamış, ikinci eşi Ray ressam ve tasarımcı. İkili modern mobilya tarihinin klasikleri haline gelen sandalyeler üretti. Ülkemizde de son derece popüler olan tel sandalye modelinin ilk tasarımcısı Charles Eames. Eames sandalye veya DSV sandalye tasarımı da çifte ait. Film çiftin modernizmin gelişmesinden bilgisayar çağının yükselişine kadar Amerikan yaşamındaki diğer önemli olaylar ve hareketler üzerindeki etkisini anlatıyor. Aynı zamanda obje, bilgi ve hikayelerle dolu bir film. Bir diğer film Frank Gehry'nin Eskizleri. Sidney Pollack'ın yönettiği belgesel Frank Gehry'nin yaratıcılık sürecini ve mimarlık dünyasında ünlenmesini konu alıyor. Pollack ve Gehry iki yakın arkadaş. Frank Gehry için mimari tasarım sürecinin başlangıcı ise eskiz. Gehry'nin eskize olan aşkı belgesel filmin stiline de yansımış durumda. Gehry'nin her proje için çizdiği orijinal eskizleriyle başlayan film, bu soyut çizimlerin önce basit maketlere, daha sonra titanyum ve camdan bitmiş binalara dönüşme sürecini araştırıyor. Sidney Pollack'ın ilk uzun metrajlı belgeseli olan film, Gehry'nin ilk eseri olan Kaliforniya'daki bir samanlıktan Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'ne kadar mimarisini gözler önüne seriyor. Bu filmde söz konusu olan mimarlık kuramı değil, tersine Gehry'nin kuramı aşmakta gösterdiği başarı. Bir diğer film Architecture of Infinity. Zamansallık ve yaş her nesnenin ve canlının doğasında bulunur ve kişinin bakış açısına bağlı olarak sonsuzluğa çıkabilir. Film yapımcısı zaman ve mekan yolculuğuna çocukluğunda başlıyor. Filmde çeşitli mimarlarla ve sanatçılarla birlikte kilise binalarından çok daha fazlası olarak tanımlanan kutsal alanların büyüsünü araştırıyor. Mimarideki ve güzel sanatlardaki manevi yaşamı takip eden film, izleyiciyi duysal bir yolculuğa çıkarıyor. Film boyunca izleyici de bir çocuk gibi iç dünyasına odaklanmaya davet ediliyor ve dış cepheyi unutuyor. Filme ayrıca birçok ünlü mimar ve sanatçı da dahil oluyor. Diğer film Urbanized. Belgesel, kentsel tasarımın arkasındaki konu ve stratejileri göz önüne seriyor. Dünyanın önde gelen mimarlarından, şehir planlamacılarından, politikacılarından bazıları da filmde yer alıyor. Graham Colas, Norman Foster, Michael Sorkin bunlardan birkaçı. Film bir şehri yaşanabilir kılan unsurlar hakkında net bir çizgi çekiyor. Şehirlerin bir denge örneği olması gerektiği fikrini savunuyor. Ve bunu bir dizi kısa vaka çalışmasıyla anlatıyor. Rio de Janeiro, Santiago gibi şehirlerin en fakir sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmek için teknolojiyi nasıl kullandıklarını görüyoruz. New York'un kullanım dışı yükseltilmiş bir tren yolunu nasıl 3 Manhattan mahallesinde 22 bloktan geçen kamusal bir alan olan High Line geçidine dönüştürdüğünü görüyoruz. Belgesel bize bir kent için ortaya konan en iyi çözümün orada yaşayan insanlardan geldiğini gösteriyor. Listedeki son film Louis Sullivan. Devrimci Chicago mimarı hakkındaki bu belgesel, Sullivan'ın hızlı yükselişini, trajik düşüşünü ve yaratıcı ruhunun zaferini konu alıyor. Sullivan, Auditorium binası, Charney evi, Prescott mağazası, Garanti binası gibi birçok ikonik yapıya imza attı ama yapılarından birçoğu günümüze kadar gelmedi. Tarihçiler tarafından gökdelenin babası olarak bilinen, form fonksiyonu takip eder diyen Sullivan, 1890'da mesleğinin zirvesindeydi. Daha sonra bir dizi aksilik onu asla tam olarak iyileşemediği yoksul bir belirsizliğe soktu. Yine de onun fikirlerinin gücüne olan sürekli inancı, Amerika'nın şimdiye kadarki en güzel binalarından bazılarını yaratmasını sağladı ve yardımcısı Frank Lloyd Wright'a hayalini gerçekleştirmesi için ilham verdi. Hayatta kalan Sullivan binalarının muhteşem görüntüleri ve harika hikaye anlatımı ile bir araya gelen bu ödüllü film,
Mimarlar, eğitimciler ve eleştirmenlerin onayını aldı. Şimdilik önereceklerim bu kadar. Daha sonra yine bu konuda önerilerde bulunmaya devam edeceğim. Sizin de listeye ekleyecekleriniz varsa yorum yapmaktan çekinmeyin.